Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda ev dekorasyonlarınız için ve hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz buket lavanta çiçeğinin yapılışını anlatacağım. Lavanta çiçeklerinin yapılışında koton iplik ile 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Lavanta çiçeğinin yapılışına ilk düğümü attıktan sonra 6 zincir yaparak başlayalım. Üçüncü zincirin içerisine ikili trabzan, sonraki zincirin içerisine yarım trabzan, sonraki zincirin içerisine sık iğne, son zincirin içerisine kayma dikişi yapalım. 6 zincir, üçüncü zincirin içerisine ikili trabzan, sonraki zincirin içerisine yarım trabzan, sonraki zincirin içerisine sık iğne, son zincirin içerisine kayma dikişi, 6 zincir, üçüncü zincirden başlayarak sırayla ikili trabzan, yarım trabzan, sık iğne ve kayma dikişi yapalım. Aynı işlemleri tekrar ederek istediğiniz lavanta yüksekliği olana kadar deseni yukarıya doğru kaldırmaya devam edebilirsiniz. Yan yana desenleri oluşturdum ve toplam 35 tane desen yaptım arkadaşlar. Son deseni oluşturduktan sonra bir zincir yapalım ve ipi burada keselim. Şimdi yeşil renk ile yaprakları yapalım. İlk düğümü attıktan sonra 18 zincir yapalım. 18 zinciri yaptım ve ben yaprağın daha muntazam olması için 3 milimetre kalınlığında bakır tel kullanacağım. Üçüncü zincirden başlayarak bakır teli de iç kısımdan yürüterek yan yana 3 tane sık iğne yapalım. Şimdi yan yana 10 tane yarım trabzan. On yarım trabzanı yaptıktan sonra yan yana 3 tane sık iğne yapalım. Son zincirin içerisine yani 3. sık iğneyi yaparken 2 sık iğne, 3 zincir, 2 tane sık iğne yapalım. Desenin yönünü çevirelim. Yan yana 2 tane sık iğne. Yan yana alttaki zincirlerin tepesine 10 tane yarım trabzan. On yarım trabzandan sonra yan yana 2 tane sık iğne. Son ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne, 3 zincir ve 1 sık iğne yapalım.
İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi bir zincir yaparak ipi keselim. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek toplam 2 tane yaprak oluşturalım arkadaşlar. Ve lavanta çiçeğinin sapı için ben bu şekilde çöp şiş kullanacağım. Ve yeşil renk ile bu şişin etrafını saracağız. Çöp şişin etrafını sarma işlemini tamamladıktan sonra yapmış olduğumuz mor deseni bu çöp şişin etrafında sararak lavanta görüntüsünü verelim. Lavanta çiçeğini monte ettikten sonra son aşama olarak yaprakları istediğiniz alandan yapıştırabilirsiniz. Yaprakları da yapıştırdıktan sonra lavanta çiçeğinin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.